Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber koton ipten bir çocuk yeleği çalışacağız. Robadan başlama kolay bir yelek olacak. Açık mavi bir renk seçtim. Sizler farklı renklerde çalışabilirsiniz. Farklı iplerle çalışabilirsiniz. Elinizdeki olan ipleri değerlendirin. Benim bu koton ipimin kalınlığı şöyle bakalım. 100 gramı 280 metrelik Madame Coton'un kalınlığında. Elimde böyle 4 adet ipim var. Şöyle bir yumağa 50 gram ağırlığında bir ipim var. İplerim o şekilde. İhraç fazlası bir koton ip. Şişim 3 numara. Sizler 100 gramı 250 metrelik antipilik bebek örgülerinde ördüğümüz yine bir iple çalışırsanız benim bu öreceğim yelekten biraz daha büyük bir yelek elde edebilirsiniz. Aynı bu şekilde 100 gramı 280 metrelik bir koton iple çalışırsanız yine şiş 3 numara benimle aynı ölçüde bir yelek elde edebilirsiniz. Antipilik ipte de 100 gram 250 metrelik ipte de 3 numara şiş kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle iplerimi kenara alıyorum ve yeleğimi örmeye başlıyorum. Yeleğim için 85 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden 4 haroşa dişi çalıştım. Haroşa lastik çalışıyorum. İlmek sayılarını hemen veriyorum. 1 ön yaka, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 3, 6, 9, 11 ilmek. Kol için ayırmış olduğum ilmeğim, kol bölümü. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Yeleğimin arka sırt bölümü. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 3, 6, 9, 11 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Diğer yaka yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek. Örgümün ön yüzündeyim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Tırtıklı kenar çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden bir sıra haroşa elde edeceğim. Haroşa ilmeklerimi ben ters ilmeklerle örüyorum. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Nereye kadar? Bu şekilde devam ediyorum. Diğer yakadaki şu mor ayraca kadar burada kısa satır tekniği çalışacağız. Bütün yeleklerimizde olduğu gibi bebek ve çocuklarda yaka düşürme tekniğini çalışıyoruz. Mor ayraca kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından haroşa ilmeklerle ördüm geldim, bakın mor ayraca kadar ayracımı bu şişimi aldım. Burada 16 ilmeğim vardı. 3, 6, 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait 3 ilmek yaka düşürme çalışacağım bu yeleğimde. 1, 2, 3 sefer çalışırsam yeterli. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Düz ilmeklerle geldim. Reglen artırım ilmeğimi ayracımı kenara alıyorum. Bir doladım. 2 ilmek düz. Ayracımı kenara alıyorum. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Ve diğer reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim
Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bir doladım. Ayracımı kenara aldım. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bakın 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Burada 16 ilmek yaka düşürme ilmeğim var. 3 ilmeğini aldım. Ve burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kolay bir roba çalışıyorum arkadaşlar. Nereye kadar? Şu diğer yakadaki, bakın bu taraftaki yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm geldim yaka düşürme ilmeğime kadar. Burada 13 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi aldım ve 10 ilmeğim kaldı. 3, 6, 9, 10. 10 ilmeğimin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ilmeğimi şöyle sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeği de sık örüyorum. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Nereye kadar? Reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bu ajur ilmeğime. Ajur ilmeğimin hemen önünden bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeklerim ve ajur ilmeğime geldim. Kol ilmeklerimi düz örerek bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bunun şu 2 ilmeği sabit ilmek, reglan artırım ilmeği, şu bir ilmeği kola ait. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Ve ajur ilmeğime geldim, buradaki reglan artırım ilmeğime bakın şöyle. Bir doladım. 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Burası reglan ilmeklerim. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Yaka düşürme ilmeğime geldim. Bakın 1, 2, 3 ilmek ördüm. Burada 13 ilmeğim vardı. 3 ilmek daha aldım. Kaldı 10 ilmeğim. 10 ilmeğimin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpim benden yana, dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden ajur ilmeklerim de ters. Nereye kadar devam ediyorum?
Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada 3, 6, 9, 10 ilmeğim vardı değil mi? 3 ilmeğini aldım. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime kaldı ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Düz olarak bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim tekrar. Bir doladım. Burası reglen artırım ilmeğim biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglen artırım ilmeğime kadar, ajur ilmeğime kadar biraz hızlı geçiyorum burayı anlatabileceğim farklı bir teknik olmadığı için ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. Bakın reglen artırım ilmeğim. 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerim düz. Ve ajur ilmeğime geldim. Son reglen artırım bura. Şöyle. Bir doladım. 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir doladım. Ve yaka düşürme ilmeklerime geldim. Yaka düşürme ilmeklerimi ördüm. Burada 10 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi aldım. Yaka düşürme ilmeğime. Son yaka düşürmeyi çalıştım. 3'er ilmek çalıştığım için 1 2 3 seferde çalıştım. 7 ilmek de ön pat ilmeğime kaldı ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden nereye kadar? Şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar burada ilik yeri çalışacağım. Ben bebek ve çocuk örgüleri örüyorum biliyorsunuz sevgili hanımlar. İlik yeri de kız ve erkek diye ayırmıyorum. Genellikle de lastiği haroşa çalıştığım için örgümün arka yüzünden ilik yerlerini çalışıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum biliyorsunuz. Şöyle bakın. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlik yerine bu şekilde çalıştım ve 2 ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Tırtıklı kenar çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın ilik yerimi çalıştım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Şu 2 ilmek bakın tam şuradaki 2 ilmek reglen artırım ilmeğime kadar. 2 ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın ajur ilmeğimi de ördüm. Bir doladım, artırdım. Hani doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle bakalım. 3 ajur çalıştım. Robada bir model oluştu. Her 3 ajurda bir tekrar
sabit 2 ilmek roba ilmeğinden çalışıyoruz. Kol ilmeklerimi ördüm ve 2 ilmek bakın sabit roba ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Ve burayı biraz yine hızlı geçiyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim bakın. Bir doladım bakın 2 ilmeğim sabit kendini belli ediyor. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve 2 ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Kol ilmeklerimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğime kadar. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Buna haroşa ilmeklerim de dahil olmak üzere haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Bu kadar anlatım yeterli. Her model 3 ajur. Bu şekilde devam edeceğiz. 6 model çalışacağım bu şekilde. 6 modelde 21 artırım çalışıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken de ilik yerini açacağım. Ben şimdi 21 artırım ve 6 modeli çalışıp geleyim. Bu döngü bu şekilde devam edecek. 3 ajurdan sonra tekrar yine şu sabit 2 ilmeğin her iki tarafından artırımlara devam ediyoruz. Daha sonra kol ve beden ayrımı için haroşa çalışacağız. Beraber çalışırız haroşayı. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. Hemen şöyle bakın anlatayım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 artırım çalıştım. 21 artırımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model çalıştım. Ve örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluştu. Arka yüzünden gelirken ikinci ilik yerimi açtım. İlmek sayılarımı da hemen vereyim. Bir ön yaka 38 ilmek, kol 55 ilmek, yeleğimin arkası sırt bölümü 67 ilmek, diğer kol 55 ilmek ve diğer yaka 38 ilmek. Toplamda şu anda elimde 253 ilmeğim var. Örgümü şöyle toparlıyorum. Hemen haroşa çalışmasına geçiyoruz. Kol ve beden ayrımından önce. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim haroşa. Haroşa ilmeklerimi ters oluşturuyorum biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimi örüp geliyorum. Ayrışları da çıkarmıyorum. Kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek saymak istemiyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir haroşa sırası oluşturdum.
ve arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden de bütün ilmeklerimi ters örerek haroşa çalışıyorum. Şöyle bir bakalım örgümün ön yüzünden haroşamız nasıl duruyor. Bakın. Arka yüzünden de haroşa çalışınca bu şekilde örgümüzün ön yüzünden haroşa oluşuyor. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturup geliyorum. Hem arka yüzünden haroşa çalışıyorum hem de ön yüzünden. Anlatabileceğim farklı bir teknik olmadığı için ben 3 sıra haroşamı oluşturup geleyim. Daha sonra kol ilmeklerini kapatırız. Kol ve beden ayrımını yaparız. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum geldim. 4. haroşa sırasında kol ilmeklerini kapatacağım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa sırasıyla devam ediyorum. Kol ilmeklerime kadar. Burayı biraz şöyle hızlı ilerleyelim. Ve kol ilmeklerime geldim. Yeleğimin ön yakayı haroşa ördüm. Kol ilmeklerime geldim. Şöyle 2 ilmek reglan artırım ilmeğimin bir ilmeğini ön yakaya, bir ilmeğini kola vermiştim. İlmek sayılarımı da vermiştim arkadaşlar. Toplamda elimde 253 ilmeğim vardı. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağım. Bakın bu ayracı aldım kenara. Şimdi şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters aldım. Ters olarak kapatacağım. Burada bir sıra haroşa elde edeceğim. Yine bakın ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği, sadece ters ilmeklerle kapatıyorum. Bir sıra daha burada haroşa elde edebilmek için. Bakın böyle bu şekilde. İlmeklerimi kapatıyorum. Buradaki yeşil ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Ayracımı kenara aldım. Bakın bu bir ilmeğim kola ait. Buradaki bir ilmeğim yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu iki ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım. Kol ilmeklerim tamamen kapandı. Şöyle. Bakın hem bir sıra haroşa elde ettim hem de kol ilmeklerini kapattım bu şekilde. İlmeğim çıktı, onu da takayım. Şöyle. Şimdi bunu döndürüyorum kolu. Kol altında ilmek artıracağım. Şöyle hemen açıklayayım. Kol ilmeklerimi kapattıktan sonra her iki tarafta kol ilmeklerini kapattıktan sonra benim elimde 143 ilmeğim kalacak. Toplamda 253 ilmeğim vardı. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra 143 ilmeğim kalacak. Model için bana 160 ilmek gerekli. Bunu nasıl tamam etmek istiyorum? Şöyle bir kol altından 7 ilmek artıracağım ve diğer kol altından da 7 ilmek artıracağım. 143 7
artı 7 daha 157 ilmek olur. 3 ilmeği de aralarda artıracağım. Şimdi şöyle. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek artırdım. Bakın buradaki ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı görüyorsunuz değil mi? Bunu şöyle ikisini bir alıyorum şu şekilde. Bu 2 ilmek oradaki ip uzantısını önlemek için, şu bir ilmek de yeleğin ön yakasına ait. 3'ün içerisinden bir ilmek aldım ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Bu 7 ilmeği haroşa örüyorum. Bakın ters ilmekle şöyle kol altı tok dursun diye. Düz ilmekle örersem biraz böyle zayıf durur. Yedi ilmek ters ilmeğimi ördüm ve diğer ilmeklerimle devam ediyorum. Dediğim gibi 7 ilmek bu kol altında artıracağım. Artırdım pardon. 7 ilmek de bu kol altında artıracağım. 157 ilmek elde ettim değil mi? Şöyle yapıyorum. Hemen şurada bir ilmek artırıyorum. Şöyle şuradan ilmek alarak 158, 3 ilmek artıracağım. Bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümünde ortalarda bir yerde artırırım. Yani toplamda 160 ilmeğimiz olacak. Yeleğin arka sırt bölümünde de haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. Bakın arka sırt bölümünün ortalarına geldim. Burada da şöyle alttan bir ilmek takıyorum. Bir ilmek de bu şekilde artırdım. Sonra bir ilmek de hemen burada kol ilmeğini kapatmadan birkaç ilmek önce artıracağım. 3 ilmeği tamamlamış olacağım. Kol ilmeğini kapatacağım, döneceğim, 7 ilmek artıracağım, dönüp o 7 ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi örüp geliyorum haroşa olarak. Sıra sonuna geldim örgümde. Şöyle bakalım. Bu kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünü döndürmeden şöyle robayı bir ölçelim hemen. Yüksekliğini. Şu 3 sıra robaya ait haroşada. ...14,5 santim roba yüksekliğimiz yeterli. Ve örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimle beraber 7'şer ilmek, her iki kenarda 7 ilmek haroşa ilmeğim var. Bu kenarda 7 ilmek ve diğer kenarda 7 ilmek. Haroşa ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ve bana toplamda da 160 ilmek lazım. 160 ilmeğimi de ayarladım. Dediğim gibi 7 ilmek bir kol altında, 7 ilmek bir kol altında, 3 ilmek de şu
yeleğin arka sırt bölümünden artırdım. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi yeleğimin bakın ön yüzündeyim örgümün. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bakın şu 2 ilmeği şöyle arkadan şişimi taktım. Bu şekilde ilmek yönü değişiyor. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Burada ilmek yönü değişmedik. Şimdi 2 ilmek düz. 1, 2. Tekrar bu 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. Bu şekilde ilmek yönü değişiyor. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Modelimiz altı katları şeklinde arkadaşlar. Bakın. Bu 2 düz ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi şöyle arkadan şişe taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. İlmek yönünü şöyle de değiştirebilirsiniz. Yine şöyle arkadan alıyorsunuz. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. 2 ilmek düz. Yine bu 2 ilmeğin şöyle şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. İlmek yönü değişti. Bu şekilde bir doladım. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin şöyle arkadan şişi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Böyle ilerleyelim. Sıra sonundaki bir modeli yine beraber çalışalım. Farklı bir teknik yok. Teknik hep aynı. Anlatabileceğim farklı bir teknik olmadığı için sıra sonundaki son bir modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Bu modeli çalıştım. Eksilttim, artırdım, eksilttim. 2 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin şişimi arkadan taktım. İlmek yönü değiştiriyorum bu şekilde. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Daha sonra 2 ilmek düz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelde birinci sırayı tamamladım ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tamamen ters ilmeklerle ilerliyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerimi de ters ördüğüm için bu gibi modellerde bana büyük bir kolaylık sağlıyor bu ters ilmeklerle haroşa ilmek örmek. Bakın şöyle. Ajur ilmeğim de ters, diğer ilmeklerim de ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Modelde ikinci sıradayım. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek modelde 2 sırayı tamamladım. Ve örgümün ön yüzündeyim.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 7 ilmek ördüm. Burada bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin arkadan şişi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde ilmek yönü değişti. Şimdi burada modelin birinci sırasında nasıl çalışmıştık? Eksilttim, artırdım, eksilttim. Burada bir ilmek eksildi. Şimdi bunu tamam edeceğim. Bir doladım. Bakın bir doladım. İlmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar bakın şöyle şu şekilde şişimi taktım. Bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten 2 ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Karşıdaki 2 düz ilmeğimi şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bakın buradan normal bir ilmek aldım. Bir de şu şekilde tekrar aynı ilmeği şöyle arkadan taktım. Bir ilmek aldım. Bu şekilde eksilen ilmeğimi bu sırada tamamlıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Modelde 3. sıradayım. Tekrar karşıdaki şu 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Normal bir ilmekten bir düz ilmek aldım. Bakın. Bir de şöyle ilmeğin arkadan taktım. Bir düz ilmek daha aldım. Burada eksilen ilmeğimi artırdım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 2 ilmeğimin yine şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bu ajur ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek, bir de şöyle bakın şu şekilde arkadan şişimi takarak içerisinden bir ilmek aldım. Eksilen ilmeğimi tamamladım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda yine haroşa ilmeğimin dibinde şöyle bir tane düz ilmeğim kalacak. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir ilmek düz kaldı. Bir ilmek düz ördüm ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Modelde 3 sırayı tamamladım. Şöyle bakalım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 4. sıradayım ve sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden modelde 4 sırayı tamamladım ve modelde 5. sıra örgümün ön yüzündeyim. Şöyle modelimiz kendini belli etmeye başladı. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu sıra örgünün ön yüzünden tamamen düz ilmeklerle ilerliyoruz. Şöyle. Sıra sonuna kadar yeleğimin model kısmı örgümün ön yüzünden tamamen düz ilmeklerle ilerliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Ve modelde 5. sırayı tamamladım. Model kısmını düz ilmeklerle ördüm. Haroşa kısmını haroşa.
Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden yine sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ilerliyorum. Modelde 6. sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örerek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber. Yedi ilmek ördüm. Kenarda yarım model gidecek şimdi. İkinci modelin ilk sırası. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Şu 2 ilmeğimi biraz esnettim. Şişimi arkadan taktım. Bu şekilde ilmek yönünü değişiyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. İşlem aynı. Sadece ilmeklerimiz yer değişiyor. Sevgili hanımlar. 2 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğin şişimi arkadan taktım. Bu şekilde ilmek yönünü değiştirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. 2 ilmek düz örüyorum. Şu 2 ilmeğin şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bakın hemen karşısındaki 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonundaki yarım modele kadar. Sıra sonundaki yarım modele geldim. Buradaki modelimi çalıştım. 2 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimin şöyle yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde bakın şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Burası yarım model. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İkinci modelin birinci sırasını çalıştık. İkinci modelin ikinci sırası örgümün arka yüzü. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle. Ve ön yüzünü döndürüyorum örgümün. İkinci modelde üçüncü sıradayım. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz. Burada bir ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. İçerisinden bir ilmek daha almıyorum. Kenarda yarım model gidiyor modelimiz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. İlmek yönü değiştirmedim. Bu 2 ilmeğimin şöyle şişimi arkadan takarak ilmek yönünü değiştiriyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın burada her iki taraftan ilmek eksilttik. Bir ilmek artırdık. Burada ne oldu? Bir ilmek eksilmişti. Şimdi bu bir ilmeği bu şekilde artırıyorum. Bir ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şöyle bir de ilmeğin arkasından şişimi takarak bir ilmek de o şekilde aldım. Eksilen ilmeğimi artırdım. Bir doladım. 2 ilmek içerisinden bir düz ilmek. Bu 2 ilmeğimi şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım.
eksilttim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Aynı ilmeğin şöyle arkadan tekrar şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek daha aldım. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şu iki ilmeğimin arkadan şişini taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Aynı ilmeğin bir de şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten iki düz ilmek aldım. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek ördüm. Birinci modelin üçüncü sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin üçüncü sırasında da aynı şekilde çalışıyorum. Şu sıra sonundaki son modele kadar son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki yarım modele geldim. Burada bakın tüm modelimi çalıştım. Şu iki ilmeğin içerisinden şöyle şişim arkadan taktım. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada da şöyle ilmeğimi arkadan takarak örmüyorum. Bakın tekrar şişimi ilmeğin arkasından takarak örmüyorum. Burası yarım model. Bir düz ilmek yeterli. Ve bir ilmek düz ördüm. 7 ilmek kenar pat ilmeğimi haroşa ördüm. İkinci modelde ikinci sırayı çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ikinci modelde üçüncü sırayı ters ilmeklerle örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden modelimizin üçüncü sırasında tamamladım. Ters ilmeklerle. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelin dördüncü sırası. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu sıra örgümün ön yüzünden modelimizin dördüncü sırası tamamen düz. Pardon, beşinci sırası. Tamamen düz ilmeklerle ilerliyorum. Yeleğimin model kısmı düz ilmeklerle, haroşa kısmı ters ilmeklerle haroşa oluşuyor. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. İkinci modelde 6. sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde iki model çalışmış oluyoruz yeleğimizde. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Düz ilmeklerle arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim. İki modeli tamamladım. Üçüncü model nasıl? İlk modelde nasıl çalıştık? Aynı şekilde. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Şu iki ilmeğin bakın şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra iki ilmek düz. İki ilmeğin şişimi arkadan taktım. İlmek yönü değişerek bir düz ilmek aldım. Bir doladım. İki ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı birinci modelin birinci sırasında nasıl çalıştıysak üçüncü modelin birinci sırası da aynı şekilde gidiyor. Sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Üçüncü modelden de iki sıra tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. İşlem aynı. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yeleğimizin duruşuna dilerseniz beraber bir bakalım.
Şöyle. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geleyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber çalışırız. Yeleği yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. Koton ipten örüyorum biliyorsunuz. Ajurlu harika yazlık bir yelek oldu. 5 adet ilik yeri açtım. Bakın son ilik yerini örgümün arka yüzünden gelirken açtım. Kaç model çalıştık? Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model. Şöyle örgümün ön yüzündeyim. Model çalışmamız bitti. Şöyle gördüğünüz gibi. Modelden sonra örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden bir sıra ters örüyorduk. Modeli dinlendiriyorduk. O sıraları da tamamladım. Haroşa çalışmama devam ediyorum. İpimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber, bakın burası son ilik yeri. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa çalışıyorum. Haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz ben ters çalışıyorum sevgili hanımlar, ters ilmeklerle. Sizler düz ilmeklerle çalışıyorsanız örgünün ön yüzünden bir sıra düz örersiniz. Arka yüzünden gelirken de haroşanızı çalışırsınız. Şimdi bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Haroşa çalışmasını yakada ve beden ve kol ayrımından önceki haroşadan biliyoruz. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturup geliyorum. 4. haroşa sırasında da ilmeklerimizi beraber kapatalım. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum. Tabii ki arka yüzünden de haroşa sırası çalıştım. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği. İlmeğimi diğer şişime aldım. Yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğimi tekrar diğer şişime aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Burada bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyorum. Şöyle bakalım. Bu şekilde ilmekleri kapatalım. Kolda nasıl çalıştıysak şöyle. Etek ucunda da aynı şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi de diktim. Geldim. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Kol altından alıyoruz. 30 santim yeleğimizin beden genişliği. Boy ölçüsünü de alalım. Şöyle arka enseden 37 santim. Enseden basen üstü, omuzdan basen üstü 38 santim. Yeleğim 2 yaş için uygun oldu. Koton ipten çalıştım. 100 gramı 280 metrelik bir ip. Siz 100 gramı 250 metrelik bir ipten çalışırsanız verdiğim bu sayılarla 3 yaş için bir yelek elde edersiniz arkadaşlar. Benim yeleğim 2 yaşa uygun oldu. Yeleğime giden ip. 50'şer gramlıktan 3 yumağım vardı. 3. yumaktan bu kadar kaldı. Yani normalde 1,5 ipe yakın ip gitti yeleğe. Hani 100 gramlık ipi düşünürsek.
Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.